1-1 gelseydi nasıl oynayacaktı? 2-1 geliyor. Herhangi bir oyun planı değişiklik olacak mı? Teşekkür ederim. It's really good to see you after many years. There is a big difference between 1-1, 1-1 and 2-1. Is it going to change your game formation because you started with the pressure, but you scored at the latest minute? So do you think that 2-1 will change the formation and everything tomorrow game? Yeah, first of all, it's really good to be back. I always felt home in Istanbul. I always felt at home at Fenerbahçe. This was my first day actually in this seat in 2015. And it just feels like home. Istanbul feels like home. It is good to see so many familiar faces. It is nice to see that a lot of staff members are still working for the club. So that is good, that part. The second question was if we're going to change our formation. It's like we have a playing style. You have to see it like that, where we stand for, what we believe in. And then we have a way of playing during a particular game. Like our style slightly changes depending on the opponent. We have some patterns which we adjust based on basically the spaces which will arrive or not arrive. So that is in every game slightly different. Evet, burada olmak çok güzel. İstanbul'da, burada evimde hissediyorum Fenerbahçe'deyken. 2015 yılında da yine ilk kez bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri görmek gerçekten oldukça iyi. Hatta çalışanlar bile bazıları aynı ve bu güzel hissettiriyor. İkinci sorunuza gelecek olursak, oyunumuzu değiştirecek mi bu skor? Hayır. Aslında inandığımız oyuna devam ettireceğiz. Rakibe göre, maçın durumuna göre tabii ki oyun planını değiştiriyoruz, alanları değiştiriyoruz. Ama biz rakibe göre biraz daha oyun stratejisine göre inandığımızı devam ettirip bunu yapmaya çalışan bir takımız. Ekol Spor Berke Gültekin bir kez daha. Az önce evde gibi hissettiğini söylemişti. Futbolcular genelde eski takımlarına karşı gol attığında herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmazlar. Olası bir Feyenoord turu atladığında sahada sevinen bir Robin Van Persie mi görürüz, yoksa Fenerbahçe'ye olan saygısından dolayı biraz daha sevincin içinde mi yaşar? You just said that you felt home here, and normally if the players scores a goal to X teams, they don't celebrate it. So if Feyenoord tomorrow qualifies, are you going to celebrate it, or are you going to respect and just not celebrate it? I will celebrate because I work for Feyenoord, and we are here to go to the next round. As simple as that. It has nothing to do that I don't respect Fenerbahçe, because I love Fenerbahçe, as simple as that. But we are here to win, as simple as that. And in this sports, it's all about winning. We want to do it in our way, in our style. But winning is really important. I think everyone understands that I'm here, we are here to qualify and to win. And that has nothing to do that I don't respect the club, because I sincerely do. Evet, sevineceğim çünkü Feyenoord'da çalışıyorum ve buradaki hedefimiz bir sonraki tura çıkmak, ama bu Fenerbahçe'ye saygı duymamamla bir alakası yok. Ben Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama biz de kazanmak için buradayız. Kendi stilimizle, kendi oyunumuzla burada kazanmak istiyoruz ve burada turu geçmek istiyoruz. Dolayısıyla sevineceğim ama bu yine de bu kulübe saygı duyuyorum. Onunla hiçbir alakası yok. İsa Karar Sanal TV. Hoca kendisi de az önce de söyledi. İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor. Kendisinin bu stadda çok büyük destek gördüğü de, ıslıklandığı günler de oldu. Buraya gelmeden önce Kadıköy atmosferi hakkında oyuncularına özel bir uyarıda bulundu mu? You just said that you know very well Istanbul and Fenerbahçe. You got many supports from the fans. You sometimes got whistle as well. So did you talk with your teammates about the atmosphere and the stadium of Fenerbahçe? I briefly did, not too much, for the main reason is that our players are used to playing in a really good atmosphere. We are playing at the Kuip every week, every 2 weeks. The atmosphere there is similar to here. It is very loud. I think both teams have really good support of their supporters, and tomorrow will be no different in terms of what we are used to.
So I didn't give that too much attention. Evet, konuştum ama çok dikkate almadım açıkça. Çünkü benim o futbolcularım da bu atmosferlere alışkınlar. Biz de Dekuyup'ta oynuyoruz her hafta ya da 2 haftada bir. Dolayısıyla orası da çok gürültülü bir stadyum. İyi taraftarlarımız var. Fenerbahçe'nin de iyi taraftarları var. Ama konuştum ama çok daha detaylı konuşmadım futbolcularımla bu konuda. Erdem Akbaş Spor. Öncelikle Van Persie'yi yeniden burada görmek çok güzel. Benim sorum Türk futbolu ile ilgili olacak. Türkiye'de hakemler çok fazla tartışılıyor. Geçen sezon Galatasaray Fenerbahçe maçını bir Sloven hakem yönetti. Özellikle Fenerbahçe'nin hakemlerle ilgili devam eden tepkileri var. Kendisi oyunculuğu döneminde hakemlerden Fenerbahçe'ye karşı bir tutum hissetti mi? It's really good to see you back. So I have a question for Turkish football. Fenerbahçe has many complaints about the referees, and last year in the derby of Fenerbahçe against Galatasaray, the referee was from Slovenia. While you were at the pitch with the Fenerbahçe shirt, did you think that there was a different attitude against Fenerbahçe from the referees? I can only speak from my own point of view, and I never felt that from my point of view, that there were issues there. I know the stories, but based on my time here, I never felt that way. Of course, in every country you have referees who whistle in their own style, so it's like more common in Turkey that the players as well. I think the players play a really important part in that as well, in how they behave towards the referees, and that changes per culture, per country. If you look at that connection, I think you have to look at it more in that the referees, the players, and the staff members, they need to find a way to connect better, maybe in Turkey, in terms of working together, because basically you are working together for the audience, for the supporters to have a good, basically game to watch, and maybe there is some room for improvement there to get a better connection together, because everyone is all here just for one reason, is to entertain. And in Holland we have circumstances as well in some games where you have a lot of opinions, sometimes about the players, sometimes about the ref, sometimes about the staff. And in Holland we give it a lot of attention, that we are there to work together. Everyone is in it to do their best. You know what I mean? And everyone will make mistakes. So it is as simple as that. Accept it, have some patience with each other, and try to connect more. Yep. Next one. Kendi oynadığım dönemdeki görüşe göre cevap verecek olursam, ben öyle hissetmedim ama son yıllardaki olan hikayeleri de biliyorum. Benim oynadığım dönem tamamen farklıydı. Hakemler kendi stilinde, ülkeye göre, lige göre, kendi stiline göre düdük çalıyorlar. Türkiye'de farklı hakemler, Türkiye'de de bu ülkelerden birisi, çünkü farklı bir kültür, farklı taraftar kitlesi var. Dolayısıyla böyle eleştiriler olabiliyor ama bana sorarsanız hakem, staff, futbolcular kendi aralarında daha iyi bir kimya oluşturmak zorundalar. Daha iyi çalışmaları gerekiyor. Çünkü buradaki asıl amaç taraftarlara güzel oyun sunmak, izleyenlere bir eğlence sunmak aslında. Dolayısıyla daha iyi bir kimya yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes kendi elinden en iyi geleni yapması gerekiyor. Dediğim gibi önemli olan eğlence. Biz de bazen Hollanda'da bu tarz tartışmaların içinde kalıyoruz. Bazen futbolcular, bazen hakemler bu tarz eleştiriler alabiliyor. Ama herkes kendi içinde en iyisini yapıp bu kimyayı oluşturmaya çalışıyor. Türk futbolu içinde yapılması gereken aslında bu hataları kabul edip herkes kendi özelinde bu kimyayı oluşturup en iyisini yapması. Serkan Özcan, Abone Haber Gazetesi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ilk maçın ardından Kadıköy cehennemine hoş geldiniz diyerek bir meydan okumada bulunmuştu. Sizin iddianızı ortaya koyabilmek adına bu sözlere verecek bir cevabınız var mı? Tur için hangi takımı favori görüyorsunuz? Teşekkür ederim. After the game, first game, Mourinho had a statement that welcome to hell. So would you like to say something about this, or like do you have who is the favorite for tomorrow game? Do you have any challenge against these words? We are halfway. We are 2-1 up. Those are the facts. The atmosphere will be really good, but I think everyone realizes that all the players are living their dream.
As a kid, you can ask Sam. When you are young, you want to play in front of a full stadium. You want to play in different kind of atmospheres. Tomorrow it will be a nice atmosphere. As simple as that. The main support will be for Fener, of course. But as a kid, this is what you dream of. Well, at least I did as a kid. I dreamed of playing in full stadiums, home or away, it doesn't matter. This is part of our job as well. And I see it as something positive. I see it that this is what you basically dreamed of, to play in a big stadium, a full stadium. Okay, the support is for Fener, it's normal, but our players are ready. Our players are ready to face this challenge and to live that dream, basically. %50 olarak görüyorum. Evet, 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak ama şunu söyleyebilirim ki herkes aslında hayalini yaşıyor. Sem'e de sorabilirsiniz. Gençken onun hayali dolu statlarda, bu tarz farklı atmosferlerde maç yapıp top oynamaktı. Evet, yarın iyi atmosfer olacak. Evet, tüm destekler Fenerbahçe tarafında olacak ama bu benim de kişisel olarak çocukken hayal ettiğim bir şeydi. Böyle farklı atmosferlerde, farklı kültürlerde dolu stada karşı oynamak. Dolayısıyla ben bunu pozitif bir şey olarak görüyorum. Biz bunu hayal eden futbolcularız. Dolayısıyla oyuncularım yarınki maça hazır ve kendi hayallerini yaşıyorlar diyebilirim. Karar gazetesi Furkan Uzun. Geçen sezon efendim. Karar gazetesi Furkan Uzun. Hoca geçen sezon Feyenoord'a geldiği günden itibaren Feyenoord ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımlarından biriydi. Hem hücumda hem savunmada başarılı bir görüntü ortaya koydular. Sezon genelinde de son 15 dakikada en çok gol atan takımlardan biri yine Feyenoord'tu ki ilk maçta da son 15 dakikada attıkları golle mağlup ettiler. Takımın fizik kapasitesinin bu kadar yüksek olmasının sırrı nedir? Diğer sorumda Fenerbahçe ile Feyenoord'u kıyasladığımız zaman Feyenoord Fenerbahçe'ye göre daha genç bir takım. 24'e 26'lık bir yaş ortalaması durumu var. Yaş ortalamasının bu kadar düşük olması, 24 yaş ortalaması bir avantaj mıdır, bir dezavantaj mıdır Feyenoord için? Teşekkür ederim. So there are two questions. First question is when you arrive. One question, please. We have to. Yeah. So overall, like, what is the secret of scoring last 15 minutes most of the goals for Feyenoord? And your squad is the average of the ages is 24. You have a younger team comparing to Fenerbahçe. Is it an advantage or disadvantage? If I start with the last question, I don't think age really matters in football. Quality matters. I always say when you're good enough, you're old enough. As simple as that. And we are a club who like to develop younger-ish players. And this is what we stand for. This is what we believe in. That we buy a lot of players with a lot of potential. Or even better, that we let them come from the youth system. We have a really good youth system at Varkenoord. So we would like to have a combination of both worlds. And I think the mixture, how it is now, of a little bit older players and younger players is really good. So the average age, it's 24, perfectly fine with me. It's just how it is. Basically, it is not an advantage or it is not something we would like to see different. It is how it is. This is who we want to be as well. And what was the first question? After you arrived Feyenoord was the team that scored most goals last 15 minutes in the league. So do you have any secret for physically? I don't know if that's a coincidence or not, but it normally says that you are the fitter team when you score late in matches. So hopefully we can keep that going this season. İkinci sorunuzdan başlamak istiyorum. Futbolda yaş çok önemli. Yaş çok önemli değil, kalite daha önemli. Eğer iyiyseniz, iyi bir futbolcuysanız yaşın çok önemi yok. Biz geliştirmeyi seven bir kulübüz. Potansiyel olan futbolcuları yetiştiriyoruz. Bazen potansiyel olan futbolcuları buluyoruz, bazen de genç takımlardan yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin kombinasyonu bizim için daha iyi oluyor. Takımımızda da genç ve yaşlı futbolcular var.
Takım 24 yaş ortalaması var. Benim için bu güzel bir şey ama burada avantaj veya dezavantaj diyemem buna. Sadece şu anki olan durum bu şekilde. İlk sorunuza gelecek olursak, evet, bakıldığında son 15 dakikalarda gol atmamız tesadüf mü bilmiyorum ama bizim daha iyi daha fiziksel olarak daha fit bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yarın da bunu sergilemeye çalışacağız. Gamze Türk TV Bu Spor. Yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Hafta sonu bir karşılaşma oynadınız. Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmaysa ertelendi. Bu sizin için bir dezavantaj oluşturur mu? Ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Good luck for tomorrow. The weekend you played a game against Nakbreda. Fenerbahçe didn't play. Their game was postponed. Do you think this will be advantageous for you? I think both teams are in the phase of getting fit and fitter. To be fair, it is a challenge for us to play 3 games in 6 days. But I think we are doing really well in resting a couple of players last game on Saturday. But it stays a big challenge, definitely. İki takım da bu dönemlerde daha iyi olmaya çalışıyor. Daha iyi performanslar göstermeye çalışıyor. Sezon hazırlanmaya çalışıyor. Dürüst olması gerekirse evet, bizim için bir challenge bu. 3 maç oynadık 6 günde. Son maçta iyiydi ama gerçekten bizim için bu bir challenge ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Alright, thank you very much. Then we go to Dutch media. ESPN, Sinclair. Robin, je hebt 2,5 jaar hier gespeeld. Je zei er net al iets over, maar voelt dit echt als thuiskomen hier? Ja. Mijn familie en ik hebben hier een hele mooie tijd gehad. Zeker de eerste 2 jaar. De laatste maanden heb ik niet heel veel meer gespeeld. Maar de eerste 2 jaar heb ik als speler en mijn familie privé echt een prima tijd hier gehad. En voelden we ons hartstikke welkom. Nog veel bekenden al gezien? Je was wat vroeg. Ja, dat was vorige week al. Heel veel jongens van de performance staff, fysio's werken er nog, security. De security guard nu, dat was mijn chauffeur in mijn tijd. Tijdelijke chauffeur. Dus dat is hartstikke leuk om die mensen weer te zien. Je had een paar blessures, maar er zijn een paar blessures bijgekomen. En het opmerkelijke is dat er 3 spelers geblesseerd zijn die afgelopen zaterdag wel speelden. Wat is er met die 3 spelers aan de hand? En dan heb ik het over Nieuwkoop, Reed en Diarra. Ja, dat ligt iets genuanceerder. Giffy die heeft wel een blessure. Gifairo Reed. Wat dat precies is, zijn we nu aan het nachecken. Maar die zou er voorlopig niet bij zijn. En dan hebben we Bart, die is aan het terugkomen. Dus heeft niet voor het eerst in een aantal maanden heeft hij een half uur gespeeld. Daar zijn we allemaal heel blij mee. Maar deze wedstrijd kwam net even iets te vroeg. Dus die is in principe gewoon fit, maar die is nog aan het herstellen. En Diarra moest ik een keuze inmaken met de voorste spelers op basis van de selectie. En, dus er moest iemand afvallen. En deze keer is dat Diarra geworden. Vorig jaar was het een heel jaar een thema. De vele blessures bij Feyenoord. Het tikt nu wel al aan. Maak je je zorgen? Nee, omdat je ook kijkt naar de soort blessure. Als je kijkt bij Giffy, dan is dat een soort impactmoment geweest. Dat is niet een spierblessure. Dat is eigenlijk